Selamlar. Bugün edebiyatın en sarsıcı romanlarından birine dalıyoruz. Dostoyevski'den Suç ve Ceza. Ama öyle bir dalış ki direkt romanın psikolojik kalbine ineceğiz. Hadi gelin, daha en baştan romanın tam kalbindeki o tehlikeli soruyu size sorarak başlayalım. Bir anlığınızı düşünün. Ya siz, evet, bizzat siz, kanunların üzerinde olduğunuza inansaydınız, sıradan insanların uymak zorunda olduğu o ahlaki kuralların sizin için geçerli olmadığını düşünseniz ne olurdu? Karşınızda kahramanımız Rodion Raskolnikov. Zeki müzeki ama bir o kadar da yoksul, eski bir hukuk öğrencisi. Sankt Petersburg'da adeta bir tabutu andıran küçücük, basık bir çatı katı odasında yaşıyor ve zihnini bir kurt gibi kemiren acayip tehlikeli bir teoriyle boğuşuyor. Bu öyle boş bir düşünce de değil. Raskolnikov bunu bir makalede yazmış bile. Bakın ne diyor? Newton, keşfini tüm insanlığa duyurmak için bu 10 ya da 100 kişiyi ortadan kaldırmaya hakkı vardı. Hatta bu onun için bir zorunluluktu. Yani daha en başından anlıyoruz ki bu sadece bir fikir değil, bu bir gerekçelendirme. Peki ne bu teori? Adı sıra dışı insan teorisi. Temelde şuna inanıyor, insanlık öyle keskin bir çizgiyle ikiye ayrılmıştır. Raskolnikov'un dünyayı görüşü tam olarak şöyle. Bir yanda çoğunluk var. Ona göre bunlar sıradan insanlar. Ne işe yararlar? Sadece tarihin devam etmesini sağlayan birer materyal, birer araç. Ve tabii ki yasalara uymak zorundalar. Ama bir de diğer yanda sıra dışı insanlar var. Kim bunlar? İşte Napolyon gibi figürler. Raskolnikov'a göre onlar daha yüce bir amaç uğruna ahlaki sınırları aşabilirler, hatta kan dökme hakkına bile sahiptirler. İşte bu düşünce de bizi kaçınılmaz olana getiriyor. Bu sadece bir cinayet değil, bu korkunç bir felsefi deney. Raskolnikov, bu büyük teorisini, o sıra dışı insan olup olmadığını test etmek için ne yapıyor biliyor musunuz? Eline bir balta alıyor ve yaşlı, tefeci bir kadını, Alyona Ivanovna'yı öldürüyor. İşte o an, teorinin o soyut, cafcaflı dünyadan çıkıp kanlı, somut bir gerçeğe dönüştüğü an. Ama işte o entelektüel deney, o büyük plan daha ilk saniyede çöküyor. Neden mi? Çünkü hiç beklenmedik bir şey oluyor. Tefecinin masum, iyi kalpli kız kardeşi Lizaveta çıka geliyor ve Raskolnikov onu da öldürmek zorunda kalıyor. Bir anda planlı bir felsefi eylem vahşi bir kasaplığa dönüşüyor. Ve işte bu noktada sorgu yargıcı Porfiri Petrovich sahneye çıkıyor, bakın ne diyor. Sakın bizim Alyona Ivanovna'yı baltayla halleden de şu geleceğin Napolyonlarından biri olmasın. Bu laf öylesine söylenmiş bir laf değil. Porfiri, Raskolnikov'un o makalesini okumuş, cinayetin arkasındaki bu fikri sezmiş durumda ve aralarında inanılmaz bir psikolojik kedi-fare oyunu başlıyor. Ve şimdi Dostoyevski'nin asıl meselesine, romanın kalbine geliyoruz. Dostoyevski bize diyor ki, gerçek ceza kanunlardan, mahkemelerden gelmez. Gerçek ceza katilin kendi zihninin ta içinden gelir. Cinayetten hemen sonra ne oluyor peki? Raskolnikov'un teorisi ona bir güç veriyor mu? Hayır, tam tersine onu yerle bir ediyor. Ateşleniyor, hezeyanlar içinde kıvranıyor, korkunç rüyalar görüyor, paranoyaklaşıyor, herkesten, her şeyden şüphelenir hale geliyor. O büyük suçluluk duygusu adeta zihnini ve bedenini bir virüs gibi ele geçiriyor. Yani en kritik nokta şu, bakın burası çok önemli. İşlediği suç onu diğer insanların üzerine falan çıkarmıyor. Tam tersi onu insanlıktan bir makasla kesip atıyor adeta. Tam bir kopuş. İnsanlarla, hatta en sevdikleriyle, annesiyle, kız kardeşiyle bile en basit bir ilişki kurmak artık onun için dayanılmaz bir işkenceye dönüşüyor. Peki bu zihin hapishanesinden bir çıkış var mı? İşte bu noktada romanın ahlaki merkezi, o inanılmaz karakter sahneye çıkıyor. Sonya Marmeladova. Sonya'nın durumu gerçekten trajik. Ailesini doyurmak için fahişelik yapmak zorunda kalmış. Ama onun günahıyla Raskolnikov'unki arasında dağlar kadar fark var. Raskolnikov kendi kibrini, kendi teorisini kanıtlamak için, yani tamamen bencil bir nedenle cinayet işliyor. Sonya ise başkalarını kurtarmak için kendini feda ediyor. Onun günahının temelinde sevgi ve fedakarlık var. Bu ikilinin yolları arasındaki o keskin fark aslında romanın temel çatışmasını özetliyor. Bir yanda Raskolnikov var. Yolu akıl ve gurur. Vardığı yer ne? Mutlak yalnızlık, kopuş. Diğer yanda Sonya var. Onun yolu inanç ve alçak gönüllülük. Ve bu yol çektiği onca acıya rağmen onu insanlığa bağlı tutuyor.
Aralarındaki en kilit, en unutulmaz sahnelerden birinde Sonya, Raskolnikov'a İncil'den bir bölüm okur. Ölümden diriltilen Lazarus'un hikayesini. Bu aslında ne demek? Bu ona manevi bir yeniden doğuşun, bir umudun mümkün olduğunu gösterme çabası. Raskolnikov'un o kibirli aklının bir türlü kavrayamadığı bir ihtimali fısıldıyor kulağına. Ve sonunda Raskolnikov'un içindeki o korkunç mücadele zirveye ulaşıyor. O büyük kararı veriyor. İtiraf edecek. Sonya'nın ona sunduğu reçete aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü. 2 adım var. Birincisi, günahını herkesin önünde, halkın içinde itiraf et. İkincisi, acını kabul et ve çek. Yani diyor ki, teorini çöpe at ve acı çekerek insanlığa yeniden katıl. Bakın, burayı doğru anlamak çok önemli. Raskolnikov'un gidip polise teslim olması, sorgu yargıcı Porfiry'nin bir zaferi falan değil. Asıl zafer Raskolnikov'un. Kime karşı? Kendi yıkıcı, kendi zehirli fikrine karşı kazandığı bir zafer bu. Sıra dışı insan olmadığını kabul edişinin ilanı. Peki mahkeme ne ceza veriyor? Sibirya'ya sürgün. Ama bu aslında hikayenin sadece son cümlesi. Çünkü asıl ceza, o cinayetten sonra yaşadığı o korkunç zihinsel ve ruhsal azaptı. İtiraf etmek, işte o azabı sona erdiren şeydi. Sonya'nın o güçlü sözleri romanın sunduğu kurtuluş yolunu mükemmel bir şekilde özetliyor aslında. Hemen şimdi git, yol ağzında dur, önce kirlettiğin toprağı öp, sonra bütün dünyaya eğil ve herkese yüksek sesle ben bir katilim de. Yani ne diyor? Gururunu bırak, alçak gönüllülükle acını ve insanlığı yeniden kucakla. Ve bu derinlemesine yolculuğu romanın tam merkezindeki o ahlaki ikilemi size geri yansıtarak bitirelim. Dürüstçe düşünün, eğer daha büyük bir iyilik için bir yasayı çiğneyebilseydiniz ve asla ama asla yakalanmayacağınızı bilseydiniz, bunu yapar mıydınız? İşte bu soru, suç ve cezanın neden 150 yılı aşkın bir süredir insan zihnini bu kadar meşgul etmeye devam ettiğinin de en büyük kanıtı.